Merhaba düğüntrendi.com takipçileri. Benim adım Didem Düztepe. Bu sanat, hobi ve sanat atölyesinin sahibiyim. Bugün sizlerle birlikte nişan ya da sözde kullanabileceğiniz bir tepsi yapacağız. İlk önce bunun için kullanacağımız malzemeleri söyleyeyim. Polyester ya da ahşap bir tepsimiz olmalı. Kenarları çok yüksek olmamalı. Daha sonra sizin kendi zevkinize uygun çiçekleriniz, onların renklerine uygun saten kurdelalar, boyanız. Tercihen ben beyazı tercih ediyorum. Üzerinde çiçekleri daha net görebilmek açısından. Bunları küçük boncuklarla, daha ince, daha kalın kurdelalarla süsleyebilirsiniz. Şimdi ilk aşamada eğer ahşap tepsi boyayacaksanız bu ahşap tepsinin zımparalanması gerekiyor. Zımparalandıktan sonra nemli bir bezle tepsinizi sildikten sonra bir 5-6 dakika sonra kuruduktan sonra boyamaya başlayabilirsiniz. Biz bugün polyester bir tepsi boyayacağız. Polyester tepside zımpara yapmanıza gerek yok. Polyester tepsimizi nemli bir bezle siliyoruz. 1-2 dakika sonra kuruduktan sonra da bir boyamızla başlıyoruz boyamaya. İpek uçlu fırça kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü o zaman fırça izi kalmayacak. Ben bunu beyazla boyayacağım. Fırçamızı alıyoruz. Yanımızda bir miktar su bulunduruyoruz. Mutlaka. Susuz boyamıyoruz. Fırçamızı suya batırdıktan sonra boyamızı alıyoruz. Boyamızı aldıktan sonra bir yönde boyamaya başlıyoruz. Burada önemli olan her katta aynı yönü takip etmek. Boyayı toplayarak boyamaya devam ediyorum. Her boyam bittiğinde tekrardan su ve boya alıyorum. Beyaz biraz zor kapanan bir renktir. 4-5 kat boyamanız gerekebilir. Ama bittiğinde çok kibar ve çok sade görünür. O yüzden nişan ve söz tepsilerinde benim önerimdir beyaz rengi kullanmanız. Her katta boyamızın kurumasını beklemeliyiz. Boyamız kurudukça üzerine yeni kat sürmeliyiz. Bu arada bu malzeme teminini de ahşap ve polyester tepsileri, tüm boya gruplarını bu sanat hobi atölyesinden bulabilirsiniz. Çiçekleri de yapma çiçek satan yerlerden, çiçekçilerden temin edebilirsiniz. Kurdelalar zaten çiçeklerinizin rengine uygun olmalı. Çiçeklerinizi aldıktan sonra kurdela ya da diğer boncuk türü şeyleri almanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde aynı yönde boyayarak boyamaya devam ediyoruz. Orta kısım bittikten sonra da kenar kısımları boyayacağız. Beyaz yapmak zorunda değilsiniz. Uçuk renklerde çiçeklerinizin rengine uygun çok uçuk tonlarda boyayabilirsiniz. Mesela ben bugün lila tonunda çiçekler seçtim. Tepsiyi beyaz yapmak yerine çok uçuk olmak şartıyla lila rengine de boyayabilirsiniz. Şimdi boyamızın ilk katı bitti. Mutlaka bunun kurumasını bekliyoruz. Kurumadan boyamıyoruz. Bu kuruduktan sonra da beyazda bir 4-5 kat boyamamız gerekebiliyor. Zaten daha sonraki aşamaları da ben size göstereceğim. Kurumasını bekleyeceğiz ve tekrar boyamaya başlayacağız. Tepsimizi bir kat birlikte boyamıştık. Daha sonra kurudukça ben üzerine 4 kat daha boya yaptım. Alt kısmını da boyadık. İyice kuruma işlemi gerçekleştikten sonra doku atacağız tepsimize. Bu doku sayesinde daha parlak, inci parlaklığında görünecek tepsimiz. Bunun için kullanacağımız malzeme de metalik inci beyazı. Metalik inci beyazını bir kaba koyuyoruz. Hiç su almadan uygulama yapacağız. Dokuyu atmak için de doğal deniz süngeri kullanacağız. Deniz süngerimizi suyun altına tamamen koyuyoruz. Çok iyi bir şekilde sıkıyoruz.
Suyun fazlasını aldıktan sonra nemli olacak ve yumuşak olacak. O şekilde kullanacağız. Daha sonra fırçamla inci beyazı boyamdan alıyorum ve doku süngerimin üzerine boyamı sürüyorum ve iyicene yediriyorum. Bir tarafta bırakmıyorum. Daha sonra bu hareketle dokumu atmaya başlıyorum. Boyamız bittikçe işlemi tekrar uyguluyoruz. Bu hem bir parlaklık verecek hem de varsa eğer boya hatalarınızı yok edecek. Tepsimizin iç kenarlarına şu şekilde çok uçuk pembe bir boncuk geçireceğiz. Orada çok güzel bir görüntü sağlayacak. Bunu yapıştırmak için de çok amaçlı yapıştırıcı kullanıyoruz. Bu yapıştırıcılar daha sonra tamamen şeffaflaşıyor ve hiçbir iz bırakmıyor. Tepsimin kenarından ince bir hat şeklinde yapıştırıcımı geçiyorum. Çiçeklerimizin boylarını kısalttık. Daha sonra sıcak silikonla onları dilediğiniz gibi kendi zevkinize göre tepsinin üzerinde bir model yaratacaksınız. Bu tamamıyla sizin beğeninizle alakalı, görmek istediğiniz gibi olacak. Sıcak silikonumu sürüyorum ve hemen tepsime yapıştırıyorum. Zaten anında yapışacaktır. Çiçeklerimizi dilediğiniz gibi sıcak silikonla yapıştırıyoruz. Şu anki görüntüsü bu. Şöyle bir saten ve organze kurdelalarla bir fiyonk yaptık. Bunun daha sonra alt kısımlarını kısaltaraktan bir kenarda kullanabilirsiniz. Buraya yüzüklerinizi bağlayabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin isteğinize bağlı bir şey. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Evet, tepsimizin bitmiş hali bu. Ben bu şekilde eflatun, çok uçuk pembe ve beyaz çiçeklerle çalıştım. Ama siz kendi zevkinize göre dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Kurdelalarla, incilerle süsleyebilirsiniz. Hepinize mutluluklar diliyorum ve kolay gelsin diyorum.